Sevinya'nın Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim evde vanilyalı dondurma yapımı. Hiç buzlanma olmadan kaymak kıvamında çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da oldukça kolay. Buyurun tarife geçelim. Karıştırma kabına 2 tane yumurtanın beyazını alıyorum. Yumurta aklarını mikserin yüksek devrinde köpük köpük olup iyice katılaşıncaya kadar çırpalım. Yumurtaların sarısını poğaça yapımında kullanmıştım. Aklarını da böyle dondurma yapımında kullanıyorum. Siz de evinizde yumurta akı kaldıysa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi hiç buzlanma olmadan kaymak kıvamında çok güzel oluyor. Yumurta akları iyice katılaşmaya başladı. Siz de en az 4-5 dakika mikserin yüksek devrinde çırpın. Şimdi şekerini ekleyeceğim. Ben yarım su bardağı şeker ekledim ama tadı bir tık fazla olmuş. Çeyrek su bardağı eklerseniz iyi olur. Yine açıklamalar bölümündeki malzeme listesine şeker miktarını 1/4 oranında yazacağım. Yumurta aklarını şekerle beraber 2-3 dakika daha çırptım. Dondurmama 2 paket sade krem şanti ekliyorum. Eğer kakaolu dondurma yapacaksanız kakaolu krem şanti de ekleyebilirsiniz. İki paket de vanilya ekliyorum. 1,5 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Ben dondurmamı yapmışken 2 ölçülü yaptım. Bereketli de bir dondurma oluyor. Siz isterseniz 1 ölçülü yapabilirsiniz. 1 paket krem şanti, 1 paket vanilya ve 1 su bardağından biraz daha az süt kullanarak yapabilirsiniz. Yine mikserin yüksek devrinde en az 6-7 dakika çırpalım. Dondurmamız iyice katılaşsın. Dondurmamı iyice koyulaşıncaya kadar çırptım. Kaseyi ters çevirdiğinizde dökülmüyorsa artık kıvamı olmuştur. Artık dondurucuya atacağım. Yayvan uygun bir kaba alıyorum. Saklama kabına da alabilirsiniz. Üzerini de güzelce düzeltelim. Kapağını da kapattım. Artık dondurucuya kaldırıyorum. Dondurmayı 2 saat sonra çıkarttım. Kaşıkla karıştıracağım. İsterseniz blenderdan da çekebilirsiniz. Ben bir kere karıştırdım. Kıvamının daha iyi olması için siz 2-3 saat arayla birkaç kere daha karıştırabilirsiniz. Dondurmamı karıştırdım. Üzerini düzeltip kapağını kapatıyorum. Dondurucuya tekrar kaldırıyorum. Karıştırdıktan sonra dondurucuya kaldırdığınızda en az 5-6 saat dondurucuda beklesin. Ben bir gün beklettim. Dondurucudan çıkarınca da 15 dakika buzdolabında dinlendirdim. Artık dondurmamızı afiyetle yiyebiliriz. Dondurmanızı ister külaha isterseniz de kuplara alın. Hiç buzlanma olmadan kaymak kıvamında vanilyalı çok lezzetli bir dondurma oluyor. Denemenizi tavsiye ederim.
Biz dondurmamızı sade tükettik. Siz dondurmayı fındık ya da fıstık kırığına batırabilir ya da üzerine çikolata sosu dökebilirsiniz. Kaymak tadında vanilyalı dondurma tarifim bu kadar. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.